Muhtemelen daha önce dünyanın farklı yerlerinde vahşi hayvanlarla iyi ilişki kurmuş insanları duymuşsunuzdur. Evinde aslan besleyenler, evinde yılan besleyenler veyahut hayvanat bahçesinde hayvanlarla güzel bağ kuranlar gibi. Aslında insanoğlu olarak hayvanlarla çok güçlü bağlar kurabiliyoruz. Buna birçok kez şimdiye kadar şahitlik ettik. Peki daha önce doğanın en vahşi, en yırtıcı hayvanlarından bir tanesi olan sırtlanlarla bağ kurmuş birini duydunuz mu? Etiyopya'nın Harar şehrinde küçük bir kasabada, küçük bir köyde yaşayan Yusuf amca bundan 50 yıl önce sırtlanların köydeki hayvanlara saldırması sebebiyle onları beslemeye başlıyor. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada vahşi sırtlanlarla kendisi çok ciddi bir bağ kurmuş durumda. Öyle ki sırtlanlar vahşi doğasında yaşamaya devam ederken onu tanıyorlar ve o 50 yıldır vahşi sırtlanları kendi doğasında beslemeye devam ediyor. Sırtlanların tehlikeli olup olmadığını sorduğundaysa kendisinin sırtlanlar ile arasında spiritüel bir bağlantı olduğunu ve sırtlanların bu köyde hiç kimseye dokunmadığını, hiç kimseye zarar vermeyeceğini söylüyor. So they know his house. They know his house. They know his smell. Demga. They know what he think in his mind. You know, there is a spiritual connection as well. So not only physical connection. There is a spiritual connection, you know, between the hyena and the hyena man. Her gün şehirdeki kasaplara giderek artan etleri topluyor ve sırtlanları kendi eliyle besliyor. Hatta öyle ki sırtlanların evinin içerisine kadar gelip girdiğini, onun bahçesinde dahi dolaştığını söylüyor. Bugün dostlar Etiyopya'nın Harar şehrinde yaşayan sırtlan adamı ziyaret edeceğiz. And if we fear the hyena, we didn't tie the hyena in our home to say. Şu anda saat gece 2:30. Herhalde belli oluyordur ve gecenin köründe buradan artık yolculuğumuz başlıyor dostlar. Bir şeylerin peşinde Etiyopya'nın Harar şehrine doğru, çok küçük bir şehrine doğru 13-14 saatlik bir otobüs yolculuğuyla yolculuğumuz başlayacak. Orada sırtlanlar ile birlikte yaşayan insanlar var. Sırtlanları besliyorlar ve ben de gidip orada sırtlanları beslemek istiyorum. Çok farklı bir deneyim elde etmek istiyorum. Ancak bu otobüsler ancak gece bu saatlerde gidiyor. Şöyle bir kaldığım yerin balkonunu göstereceğim. Bakın etraf şu anda zifiri karanlık tamamen. Şuralarda insanların aslında gecekonduları var. Dışarıda hiç kimse yok. Ve abi maalesef ki burası tehlikeli. Tehlike maalesef ki buralarda büyük bir problem. Her ne kadar videolarda bir sorun yaşamadığımı söylesem, insanların sıcakkanlı olduğunu söylesem de tabii ki gece bu saatte dışarı çıkabileceğiniz kadar burası güvenli değil. O yüzden ilk gün tanıştığımız bir taksi şoförü gelip alacak bizi ve sonrasında otobüs durağına doğru yola koyulacağız. Aslında bugün soyulma tehlikesi geçirdim. Hatta soyuldum diyebilirim. Şu cüzdan gitti gündüz ve geri aldım. Şehrin biraz daha zengin bir bölgesinde, buraya 4-5 kilometre bölgede yürüyorken iki kişi bir anda bir nevi üzerimize çullandı. Bana odaklandılar. Birisi kolumdan tuttu, bir şey satmaya gelmiş gibi. Diğeri de İngilizce kitap gösteriyorken cüzdanımı çekti ve ben anında fark ettim ve ben sesim çıktığı kadar öfkeyle bağırmaya başladım. Ve ben bağırınca onlar da korktular ve yakaladım yani adamın bir tanesini de yakaladım, tuttum. Cüzdanın verdiği gibi geri gitti adam. Yani cüzdanın verdikleri gibi kaçtılar ve o şekilde kurtardım. Bütün nakit param kartların içerisindeydi. Neyse ki geri alabildim. Ancak ilk defa bir soyulma tehlikesi geçirdik. Daha doğrusu soyuldum yani. Allah'tan ki fark edip geri alabildim bunu. Hal böyle olunca da bu saatte dışarı falan çıkmıyoruz. Şu anda taksimizin gelmesini bekliyoruz. Saat 2:25. Fazla da uzatmayayım dostlar. Macera başlasın. Zifiri karanlığın içerisinden burada kaldığımız biraz sıkıntılı bir mahalleden, sıkıntılı bir noktadan gecenin 2:30'unda
yolculuğumuz başlıyor. Kaldığımız yer kapıyı kilitlemiş şimdi. Aşağı indik bakın. Tepe bu şekilde. Şuraları tamamen kilitlemiş adam. Şimdi onun gelip kapıyı açmasını bekliyoruz. O gelecek, kapıyı açacak ve ondan sonra dışarı çıkacağız işte. Taksi geldi bizim, dışarıda bekliyordu ama çıkamıyoruz. Ve şimdi dostlar sonunda artık yolculuğumuz başladı. Zifiri karanlık abi içerisi. Çok da bir şey gösteremeyeceğim galiba taksinin içinde. Görüyorsunuz bizim sokakları. Yani tam kaldığımız yerin önü burası. Demir kapılar ve gecekondu evleri var. Tellerle çevirdikleri. Ama yine de merkeze yakındı. Sadece arada kalıyordu. Arada kaldığı için bu tarz yerler vardı. O yüzden taksiyle çıkmak buradan iyi oldu. Bir saatlik gecikmenin ardından sonunda artık yolculuğumuz başlıyor. Saat şu anda gece 4:30 ve otobüs daha yeni harekete geçiyor. Bakalım terminalden saat kaçta varacağız artık birlikte göreceğiz. Dostlar, aradan uzun saatler geçti. Saat şu anda sabah 10:30 ve hiçliğin ortasında bu şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yerde mola verdik. Hiçbir şey yok. Arada böyle derme çatma insanların çalılardan yapılma evlerini görüyorsunuz. Ve sonrasında yine hiçliğin ortasından devam ediyorsunuz. Yol kenarında maymunları falan gördük bir ara. Dostlar, yollar o kadar kötü ki çok fazla durmak zorunda kaldık. Toprak yollara girdik. Sürekli toprak yollardan gittik. Askeri kontroller var. Herkesin elinde çok büyük tüfekler var bölgede. Ve çok acayip bir deneyim oldu ya. Bakın gece 4:30'da yola çıkmıştık ve şu anda saat 10:30 ve daha belki 8 saat daha yolumuz var. Otobüse doğru geri döneceğim şimdi. Başka bir otobüs daha var burada. O da durdu. Devam edeceğiz buradan. Ya bildiğiniz şuralardan gittik birkaç saat boyunca. Şimdi tekrardan asfalttayız en azından son 1-2 saattir. Yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek bakalım. Kaldığımız yerden yola devam etme vakti şimdi. Dışarıyı gösteremiyorum, cam çok kötü. Ama hiçlik yani bildiğiniz dostlar. Kilometrelerce bu şekilde çalılardan başka hiçbir şey yok. Ve buralarda yaşayan insanlar var yani. Çok ilginç yerlerden gidiyoruz. 14 saatlik bitmek bilmeyen zorlu bir otobüs yolculuğunun ardından yeryüzünde İslam'ın 4. en önemli şehri olarak kabul edilen Harar şehrine ulaşıyoruz. Şu anda dünyada İslam'ın 4. en önemli şehri olarak kabul edilen Harar şehrindeyim dostlar. Bu şehrin ara sokaklarında geziyorum, keşfediyorum. Bu şehir bu ara sokaklarıyla oldukça meşhur bir yer aslında. Mimarisiyle dünyada ve Etiyopya'da aslında benzersiz olan şehirlerden bir tanesi. Şu anda burada bir kalenin içerisindeyiz aslında dostlar. Burası bir kaleyle çevrelenmiş ve Müslüman halk ve Hristiyan halkı aslında birbirinden ayıran bir şehir. Şu anda dışarıya doğru baktığınızda şehrin dışarı kısmını görüyorsunuz, dış kısmını görüyorsunuz. Burası dünyada
İslam'ın Medine'den önce geldiği iddia edilen bir nokta. Burada yaşayan insanlar şunu iddia ediyor. Diyorlar ki İslam dini bize Medine'den 8 yıl önce geldi. Ve biz Medine'den 8 yıl önce Müslümanlaştık. Zamanında bu şehir Harari Krallığı'nın başkentliğini yapmış bir nokta dostlar. Stratejik konumundan ötürü sürekli olarak bu şehre tarih boyunca çok büyük önem verilmiş ve İslam'ın da en erken ulaştığı noktalardan bir tanesi olmuş. Hatta iddia edilene göre dediğim gibi Medine'den dahi önce İslam ilk olarak buraya gelmiş. Arabistan sınırlarının dışarısına çıkıp. Şimdi hemen burada aslında bu şehrin giriş kapılarından bir tanesini görüyorsunuz. Şu anda burayı onarıyorlar ve komple yenileniyor bu giriş kapıları. Şehir ara sokaklarıyla çok meşhur bir nokta. Şöyle bir içeriye doğru girelim. Selamünaleyküm. Okey. Selamlar. Okey. Selamünaleyküm. Bu kalenin içerisinde dostlar tamamen Müslüman halk yaşıyor. Bugün dahi halkın %90'ının burada Müslüman olduğunu söylüyorlar. Zamanında bu kale aslında buradaki Hristiyan halk ile Müslüman halkı birbirinden ayıran bir nokta olmuş. Ve bu şehrin 1007 yılında kurulduğunu söylüyorlar. Öncesinde burada seyrek gruplar halinde köylerde vesaire yaşıyormuş insanlar. Hemen karşımızda bakın bir cami gözüktü ve kendini belli etti. Selam no. Chuck. I'm good. How are you? Chuck. Çocuklar takıldılar hemen peşimize. Evet dostlar. Şehirdeki camilerin mimarisi genel olarak bu şekilde. Şehirde şu anda 82 farklı cami yer almakta. Bu şekilde. Bu camilerin sayısı şehir ilk yapıldığında 99'muş. Allah'ın 99 ismine atfen. Ve bunun yanı sıra şehirde 102 tane de türbe bulunmakta. Şehrin 5 ana giriş kapısı var aslında ilk yapıldığı dönemde ve bu 5 ana giriş kapısı da İslam'ın 5 şartını sembolize ediyormuş. İnsanların yerel evlerinin arasından şu anda şehrin sokaklarını keşfediyoruz bakalım. Selamlar. Turkey, Türkiye. Best friends. You good? What are you doing? File gibi bir şey yapıyor abi. Thank you. Evler genelde bu şekilde yapılar. Kendine özgü rengarenk bir mimarisi var buranın. Ronaldo şu 20. yüzyıldan kalma diye yazıyor bakın. Bir kardeşimiz burada çamaşırlarını yıkıyor. Beni çekmeye de göstereyim. Bu olayı hep görüyorsunuz bakın, su bidonlarıyla evlerin dışarısına çıkıyorlar ve bu şekilde çamaşırlarını yıkıyorlar. Selamlar. Bakın toprak ve taşlardan yapılmış bir duvar görüyorsunuz. Bu şekilde aslında evlerin dış görüntüsü normalde bu. Ancak zamanla daha güzel göstermek için bunları boyamışlar ve turistik bir yer haline gelmiş burası zamanla dostlar. Zamanında insanların kendi hayatlarını yaşadığı, dinlerini yaşadığı nokta turistik bir yer haline almış. Selamlar. Çak. Çocuklar her yerde. Bu şehre dair en ilginç şeylerden bir tanesi dostlar, bu şehir zamanında 10 yıl boyunca dolaylı yoldan dahi olsa Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Ve insanlar halen daha burada bunu biliyorlar. Türk'üm dediğiniz zaman size burada bunu anlatıyorlar. Olay şu şekilde gelişiyor. Zamanında Mısır devleti Osmanlı'ya bağlı bir eyaletken buraya sefer düzenliyor ve bu şehir onların hakimiyeti altına giriyor. Ancak Mısır Osmanlı'nın bir parçası olduğundan dolaylı olarak burası da aslında Osmanlı'nın hakimiyet alanına girmiş bir şehir oluyor o dönemde. Ve bugün
halen daha aslında şehirde o dönemden kalma bir konsolosluk binası bulunmakta. Evet, Osmanlı döneminden kalma bir konsolosluk binası var burada. Selamlar. Bakın Etiyopya kahvesi satıyor. Burada bir teyze. Kahve bu şekilde hazır. Şöyle fincanlarda ikram ediyorlar size. Thank you. Burada yaşayan yerel halkla konuştuğunuzda Osmanlı'nın zamanında onlara çok destek olduğunu söylüyorlar. Bu şehir bir dönem dostlar İslam'ın tamamen bu bölgeye yayılma merkezi olmuş aslında. İlim merkezi halini almış. 16. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyıla kadar buranın bir ilim merkezi olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde ifade ediyorlar bu şehri anlatırken. Yani aslında bir dönemin o ilim irfan merkezinde, İslam merkezindeyiz. Ve İslam'ın en önemli şehirlerinden bir tanesindeyiz şu anda. Şu anda şehrin meydanını görüyorsunuz dostlar. Hemen karşımda Arapça yazılar yer almakta. Burası Müslüman halkın ve Hristiyan halkın aslında birbirinden ayrıldığı nokta. Hemen önümde bakın şurada bir kilise yer alıyor. O surların dışarısına çıktığınız anda burada bir kiliseyi görebiliyorsunuz. Ve hemen burası da aslında buranın o tarihi şehir merkezinin devamı. Aslında resmen arada bir çizgi var ve Müslüman halkla Hristiyan halk tamamen birbirinden ayrılıyor bu bölgede. Ve şimdi dostlar bu şehirde yer alan en ilginç noktalardan bir tanesine geldim. Belli oluyordur herhalde duvardaki boyalardan Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü ve hemen şurada Türk bayrağı dalgalanmakta. Zamanında burada Osmanlı döneminde açılmış olan konsolosluk binasını görüyorsunuz aslında. Şimdi içeri geçtik dostlar. Kapıyı açtılar benim geldiğimi görünce. Türk bayrağı ve Etiyopya bayrağı yan yana burada dalgalanıyor. Hemen burada bakın Türkiye Maarif Vakfı diye bir yazı var. Onların çabayla restore edilmiş burası. Selamlar. Hemen burada binanın üzerinde aslında Türk bayrağının dalgalandığını görebiliyorsunuz net bir şekilde. Türk bayrağımız ve Etiyopya bayrağı. İstediğin gibi ziyaret edebilirsin dediler şimdi. Zamanında Osmanlı'nın buraya çok önem verdiğini söylemiştim dostlar. Ve o dönemde 1912 yılında açıldığı söylenen bir konsolosluk binasını görüyoruz şu anda. Binanın içerisini görmek için bir kat yukarıya çıktım dostlar. Ancak galiba buralar kapalı şu anda. Şöyle bir bulunduğumuz yeri göstereyim yukarıdan. Etrafımızda tarihi evler ve Harar şehrini aslında tepeden görüyoruz şu anda. Burada zamanında açılmış bir Osmanlı konsolosluğundan Harar şehrini izliyoruz. Buranın müze kısmına bir giriş yaptık dostlar. Burada el yazması Kur'anlar sergileniyormuş içeride. 300 yıllık ila 600-700 yıllık el yazması Kur'anlar var dedi burada çalışan arkadaş. Bunların tamamı elle yazılmış. Burada sergilenen eserler. Evet dostlar, Harar şehri gezimize zamanında Osmanlı konsolosluğuna ev sahipliği yapmış bu binadan başlamış olduk. İçeride gördüğünüz gibi el yazması Kur'anlar yayınlanıyor. Gerçekten o nusalar çok güzel bir şekilde korunmuş. Ve burada böyle bir yer görmek güzel. Etrafta burası Türkiye yazıları var. Ülkemizden fotoğraflar var. Binlerce kilometre ötede bunu görmek, yaşamak çok güzel. Burada yine Türkçe bir okul da varmış. Türkçe dil eğitimi veren bir okul da yer alıyormuş ve 12 yaşına kadar çocuklar okuyormuş bu okulda da. İlginç bir bağlantımız var aslında Harar şehriyle burada.
Güzel, ülkemizden bir hatıra görmek, Osmanlı döneminden eserleri görmek burada. Güzel bir hissiyat. Açıkçası gördüğüm için şu anda fazlasıyla mutlu oldum. Bakın sokakların otantikliği belli oluyordur herhalde. Yüklerini taşıyorlar. Tarihi Harar şehri böyle bir nokta işte dostlar. İnsanlar bu tarihi evlerde, kerpiç evlerde, topraktan yapılma evlerde hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar burada. İslam'ın en önemli şehirlerinden, bizim için de kültürel bağlarımızın olduğu güzel bir nokta. Bakın yine şehirdeki güzel binalardan bir tanesi. Ara sokakları olabildiğince ufaktan da olsa göstermek istedim size videonun başlarındayken. Bu yolun sonu dostlar, burada yer alan bir yerel pazara çıkıyor. Bakın insanlar eşeklerle yüklerini götürüyorlar. Zamanında aslında muhtemelen burası bölgenin ticaret merkeziydi. Ve bugün halen daha aslında önemli bir yer olmaya devam ediyor. Tüm Etiyopya'da şu manzarayı sürekli olarak görüyorsunuz. Eşekler ülkede çok önemli bir yer kaplıyor burada. Turgut, Osman, Bamsı Bey. Bamsı Bey, Turgut Osman. Bakın Diriliş Ertuğrul'un stikerini yapıştırmışlar dolaba. Dolap da Türk markası yine. Ertuğrul. Burada yerel bir bakkal dostlar burası. Geçerken gördüm şimdi. Diriliş Ertuğrul burada çok popülermiş. İnsanlar baya izlemişler burada, seviyorlar. Türk dizileri burada da oldukça popüler ve sokakta bir şeyler görebiliyorsunuz bizden. Bakın hemen sağımızda yine buranın tarihi camilerinden bir tanesi yer almakta. Harar şehrinin pazarı burası dostlar. Burada etler satılmakta ve videonun başında hatırlarsanız ki buraya gelmenin amacının aslında sırtlanları görmek olduğunu söylemiştim. Burada satılan, et satan kasaplardan geliyorlar ve yerel insanlar burada artan etleri, işte sakat etleri satın alıyorlar. Ve sonrasında bu etlerle sırtlanları besliyorlar ve bu yıllardır her gün devam ediyor. Bu videonun devamında aslında burada sırtlanları besleyen kişinin, ailenin yanına gideceğiz ve onların hikayesini dinleyeceğiz. Çok kısa bir Harar şehrini gezdik ve aslında şu anda burada sırtlan adam olarak bilinen Abbas ile tanışma vaktimiz geldi diyebilirim. Yerel bir rehber ile birlikte onun yanına doğru yola koyulacağız ve onlardan sırtlanlar ile tanışma hikayelerini dinleyeceğiz. Bakalım bu şehirde sırtlanlar ve insanlar iç içe nasıl yaşıyorlar? Şuradan bir duvarın dışarısına çıktık dostlar. Bu duvara Hayena duvarı, Hayena kapısı diyorlarmış. Oradan bir kapıdan geçiyorsunuz ve artık buradan itibaren Hayenaları, yani sırtlanları akşamları görebileceğinizi söylüyorlar. İngilizce, Türkçe konuşurken benim de arada kafam karışıyor. Sırtlanlar bu çevrede akşamlar net bir şekilde görünebiliyormuş. Ama görüyorsunuz ki hemen şurada otlayan keçiler var, oynayan çocuklar var. Burada artık insanlar ve sırtlanlar bir arada yaşamaya tamamen alışmışlar. What about the hyena feeding place? Is it closer to here? Yes, that's the white building over there. Is the hyena feeding places. But we used to feed the hyenas over here as well. You see the stages? The tourists stay at the stages, and the hyena man used to stay in the top of the places. So we're gonna sit beside him, the hyena man, and we feed the hyenas. Now So do they attack to any people before here? No, not anyone. Not anyone. Not anyone, yeah. Because we do have a big promise. That is Ashura is our promise between the hyena and the Harari society. So to feed them. Yeah.
we feed the hyenas on the Ashura holiday. On the tombs around us, there is a rock. We clean the rock and we cook the porridge. Then we add a pure butter. With porridge. That is how we celebrate Ashura holiday. Her Aşura ayında dostlar burada sırtlanları 10. yüzyıldan beri beslediklerini anlattı bana arkadaş. Bakın şurada bir yer var. Daha önce burada yukarıda sırtlanları besliyorlarmış. Ve burası insanların evleri. Yani ne kadar iç içe yaşadıklarını düşünün sırtlanlarla. This is the guy is called Mr. Yusuf. Ah, he's Mr. Yusuf. Who used to feed the hyenas for a long time and even teach his son Abbas to adopt the hyena and feed them. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abbas, akami. Lagami. Yo. Yeah. Selamünaleyküm. Selam. He speak English? No. Okay. We do speak local language. Okay. Yeah. Everything good, right? ምን አለ? አሃ መግባቸው ላመጣ ሄደ። አይደለ? አዎ። በቃ ሲመጣ እስከዛ ካንተ ጋር ቁጭ ብለን ትንሽ ያው እናወራለን። ታች ሂዱ። ታች እኔም እመጣለሁ። አይደለ? አዎ። እዛው ቦታው ላይ ምናምን ትንሽ አይተን ትንበር። አዎ። ኦኬ እሺ። ኦኬ። What he says? This Abba is going to brought the food of the hyena. So let us see the hyena feeding places and we will back. This is his home. So we will back and we will have a time with him and with Abbas as well. Şu anda bu sırtlanları besleyen arkadaş görmüş olduğunuz abinin oğlu, yaşlı amcanın oğlu et almaya gitmiş. Pazardan artan etleri alıyorlar her gün. Yani artık sakat et, böbrek vesaire ne varsa bunları alıyorlar ve her gün besliyorlar burada. Şimdi bize sırtlanları besledikleri yeri gösterecekler ilk olarak ve sonrasında akşam saatlerinde sırtlanların gelmesiyle beraber onları besleyeceğiz. Takip ediyoruz bakalım onları. Tam olarak burası dostlar sırtlanların her akşam beslendiği noktaymış. Az önce görmüş olduğumuz Yusuf amca ve oğlu her gün buraya gelip bu noktada oturup sırtlanları besliyorlar. Akşam olmasıyla birlikte sırtlanlar buraya geliyorlar ve burada aslında bir nevi toplanıyorlar. Etrafta yerde bazen ufak kemikleri görebiliyorsunuz. Hatta bakın şurada da bir kemik parçası var. Hatta şu taraflarda da görmeye başladım. Her gün burada bu insanlar vahşi sırtlanları beslemeye devam ediyorlar. Hatta bak şu kemiğe bak. Through this on the middle, so they come from everywhere, from the mountains, from cave, at the evening. So they will So in every evening they are coming all around of this area. this area. So they live in the cave in daytime. They live in the cave. Yeah. In a small caves. Yes. Buralarda diyor, bu aşağılarda, mağaralarda, çukurlarda yaşıyorlar diyor hayanalar, sırtlanlar. Şu görmüş olduğunuz bölgede komple aslında sırtlanlar yaşıyor, uyukluyorlar şu anda. Bak, bak, bak kemiğe bak. Kemiklere bakın abi. Wow, head of the animal. So they are eating every evening here, and in the daytime they are just hiding themselves. Yeah, because they have high eye power, so they are able to work in the evening time. It's difficult for them. Bak, şuraya bak. Şu anda sırtlanlarla dolu bir ormanın içerisindeyiz aslında dostlar. Bak, You know, this is the farming land. This is bak şuraya bak. plant. Bak. Devasa kemikler ya. Abi bunu siz nasıl kırıyorsunuz? So, do they never go out in the daytime? Huh? Do they never go out in the daytime? Yeah. Mostly they make activities in the evenings, unless they are late to get back to home. Akşamları dışarı çıkıyorlar diyor. Gündüzleri dışarı çıkmaz diyor sırtlanlar. Umarım çıkmazlar bakalım. Şu anda
onların yaşadığı bölgedeyiz. Bak şurada bir su birikintisi var. Bu suyun etrafında onları görebilirsiniz dedi. There is a hyena around here. There's a hyena around here. Around here because I smell like a hyena. They have special smell. Special smell. How do you understand the smell? Because I grew up here and I try to eliminate which kinds of smell does it have. Sırtlan kokusu var diyor etrafta. Maybe if you are lucky you can see. Şuralara bakarsan belki görürsün diyor. How smell they are? Just like How is their smell? I don't know how to describe, you know. It's not like nasty or something bad, but it's just like I don't know how to describe, you know. Nasıl açıklanacağını bilmiyorum ama ben kokusundan anlıyorum dedi az önce onların burada olduğunu. Şu anda saat akşama doğru ilerliyor dostlar. Ve saat akşama doğru ilerlediğinden hasta dışarı çıktıklarını görebiliriz herhalde. Bak yine parçaladıkları kemikler etrafta. Büyük ihtimalle aldıkları kemikleri buralara getirip yiyorlar. Şu manzara her şeyi açıklıyordur herhalde dostlar. Sırtlanların yaşam alanı burası. Onların yaşadığı yer ve bakın yukarıda bir köy var. Burada inşaatlar devam ediyor ve beslendikleri yere dahi inşaat yapılmış artık. İnsanlar direkt olarak onların doğasına yerleşmişler burada ve onlar aslında kendilerine alıştırmışlar bir şekilde. Sırtlanlarla insanlar bir şekilde birlikte yaşamaya alışmışlar. Bakalım görebilecek miyiz bir sırtlan gündüz gözüyle? Bak şurada yine bir çukur var. Do they go out right after the sunset or Yes. right after the sunset? When it's getting dark? Yeah. Karanlık çöktüğü anda çıkıyorlarmış. Bomboş yerlere geldik. Abi etraf bomboş. Joel bu arada yardım ediyor bana. Hem çevirde hem de bu insanları bulmamda yardımcı oldu bana. Bakın bir su yolu gidiyor buradan. Are they coming to water? The hyenas, are they coming to water? Yeah, they drink the water they found in the river. Su içmeye geliyorlar diyor. Belli köylerin yaptığı bir su yolu burada. ...70 ila 200 arası sırtlanın burada yaşadığını söyledi az önce Joel. Tam olarak bilmiyoruz biz de diyor. Bakar mısınız? Belki de şuralarda bir yerde uyuyorlar yani şu anda. Otlak yani hep buralar. Hemen bu bulunduğum yerde sırtlanları besliyorlar. Şurası ya, hemen şurada sırtlanları besliyorlar. Ve bakın buralarda insanların evleri var. Ve o sırtlanların yaşadığı alanı ekmişler hep. İnanılmaz ya, gerçekten. Bildiğiniz iç içe yaşıyorlar. Joel diyor ki farklı bölgelerden de buraya sırtlanlar geliyor ve yemek yiyip geri dönüyorlar. Bak buraya da böyle bir şey yapmışlar. Aydınlatma galiba.
Their bodies also, here is another, the female one. So female one is the leader always. Yeah. But for example, they are 70, 80, 100, still only one leader. Yes, the leader will be one, but they have a sub leader, you know. Yeah. Position. Like And classes. They have a hierarchy, yeah. Hiyerarşi. Yeah. Diyor ki bir tane büyük liderleri var. Onun dışında da takip ettikleri başka ufak diyor hayanalar var. Sırtlanlar var. Liderleri her zaman kadınlardan oluyor diyor. Sırtlanların ve onu takip ediyorlar diyor. İlginç bir şekilde. Bak hemen şurada da insanlar deve besliyor. Etrafta kediden deveye kadar birçok hayvan görüyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından bir tanesi burada yaşıyor. Hayvanlarından birisi burada yaşıyor sürüler halinde ve insanlar burada rahat rahat hayvanlarını besleyebiliyor. Bak deveye bak. Birisinin bacağını kuşlar yiyor bu arada şurada. Sırtlanların hemen yanında yaşıyorlar desem yanlış olmaz herhalde. Çok ilginç ya. Gündüz gözüyle uzun bir süre sırtlanların yaşadığı bölgede gezip sırtlanları aradıktan sonra sırtlan adam olarak bilinen Yusuf amca bizi evine davet ediyor. Ve burada onunla birlikte sizleri çok şaşırtacak olan sohbetimiz başlıyor. So how he start to feed the hyenas? Kan itti eegalemne. Turaha amata tura'a kan itti eegale manaan gabanatti ijaarradhee jiraadhe lafti dirre horiin kiyyaasa achi jira maal jette diruma kana keessattiin hidhaan hidhee waraabeessaaf qonqoo fidee facaaseef. I was constructing my house, and on the way, he starts giving a bone To hyenas. to the hyenas. So the hyenas come and start eating and enjoying their meal. And he keep going since that time. Gizee meeqa akkana godhuu jirtani? Amata 50 olii bar. It's more than 50 years. More than 50 years. More than 50 years? Yeah. Wow. Every day. Every day, yeah. Every day more than 50 Yeah. years. He give them away the leftover every day. Do they ever hurt him something? Now he have also a cattle like a cow and oxes. He stays them outside their houses. So the hyenas, when he throw the leftover, they do not attack the domestic animals, the animals. Osumaan akkasin nyaachisu bakka itti fufee jechuudha. Itti oofe. After time to time, he's adopted and he come early on that time. Then always he throw away what he have. Even if it is not a meat, even if it's not a bone, he give them away what he have, what he left over from the houses. Right now, do they recognize him, the animals? Yeah. Them. So they know him. So they start coming day by day. Does he's touching them or not? He will do. Sometimes some hyenas will enter to his house as well. No problem. While he's coming to his drinking- house. Yeah. So they know his house. They know his house. They know his smell. Them ga. Huh? They know what he think in his mind. You know, there is a spiritual connection as well. So Not he only physical connection. There is a spiritual connection, you know, between the hyena and the hyena man. So the hyenas can easily understand. They have they are conscious, you know. They easily understand what people think. Even when you are thinking to do bad things on him, when you are thinking attacking him, he realizes what you are going to do. The hyena by nature. how he's feeling like when he's feeding the hyenas. He never feel in danger or something like that. So that mo mal. Achumaan itti fufe maallaqaas hin qaban. Turistiinis naaf hin dhufne maallaqaas hin qabu akkasitti looyizii hin qaba. Looyizii gurguree oochoon beeytaame gurguree
achiin qoonqoosaa bituu eegale. Osumaan kanaan nafaquu turizim na arkee biiroo turizim nageessanii akkasitti jabaadhu naan jedhanii na jajjabeessanii akkasitti turistiin illee naa dhudhufu eegalte. He used to plant peanuts in his farming lands. Then after selling the peanuts from his farming lands, he used to buy meat and the leftover bone for giving away the hyenas. And he is doing these things continuously. Then the tourism bureau of Harar, they heard about this and they start supporting him to do more better ways. In beeku tuqu ammallee tuqu amma ammaatillee tuqu. No one is attacked by the hyenas, including his animal, his families around the village. No one is attacked by the hyenas. Ni nyaata. He can digest all the fat, the skin, the bone. So how many kilos of the like meat or bones do they give every day to animals? Qoonqoomo Phone hedduu dhufaaf kilo meeqa ni kiiloo hammanatti hin beeynu gaa makiinaan ni fidaaf shantamni ta'a. maal maallaqa moo Lafeen kiiloo 500 moo hedduu. It's more than 150 kilogram in that. More than 150 kilogram. Makiinaanis ni fidaa bara makiinaan guddaanis saaxina 3-4 dhufa. Around Gaarigaan ni fidaa. Gaarigaan ni fidaa baajaaj ni fidaa. by a wheelbarrow and they can be like 5 or 6 sack and they keep in the store. When the amount is too much, they bring out by the tuk-tuk, by the car, using a wheelbarrow. There is a crew, as I told you. He is a cornerstone for this hyena feeding show in these places. Then there is his son, Abbas, and there is other servants below them. They brought the skin and the meats from the meat market using the tuk-tuk or using wheelbarrow. There is also other person who supports him by cutting a stick for the feeding of the hyenas. Turistiin moo akka gaariitti dhufti. There is so many tourists from different area coming to feed and experience the hyena. He is famous. Turistiin kan hin beeyne hin jiru jiin. There is no tourist, they don't know me, he said. When he get famous, when the hyena feeding get famous, in which year or how long time ago? ምን 50 ዓመት ያማ የተጀመረበት የጀመርክበት ነው። አዎ አሪፍ የሆነው ስራ አሪፍ የሆነው 20 ዓመት ይሆናል። አሪፍ የሆነው ቱሪስቲም አጠገቤ እያስቀመጥኩ ማስበላት እየጀመርኩ እኔ ነኝ። It can be almost 20 years. More than 20 years they know him. Since I start feeding the hyenas, sitting the tourists beside me and experience feeding the hyenas, it can surpass 20 years and more. Ma injirtani ga? Akka Kesho kabdami manike ni jiraamti. galakiste. Still he have the kid. Here, The youngest hyena here. here, right now he's feeding the hyena That's here. one. Ega It's available the youngest hyena here. He kept in his house. So inside of the house that he keep here, but he's not attacking or anything. No. So he take it when he's baby, the hyena. Because not for dangers. The mother of the hyena knows his son or her son or her daughter is not taken for other stuff. That's just with the family, from family to another family. They are a family, you see. Yeah. They are a strong connection with the hyenas. Did he feed any hyena before in his house, before this one? Yeah, some even when while he is inside his house and the door is open, some will stay in his house door, some will enter inside. But he's not worried for his kids, I mean the Not at grandchilds. all. Not at all. Do they never attack anything? No, Can you? Nothing happened. Nothing happen. Can you ask like how he feel the security of the kids when the hyenas around? Joloketi sin sodatani yo gize hyena mani ulaketi tufani yo mani gize sananis joloketi in sodatani. in sodaata saree irra sodaatanii amma saree asitti harkaniiti malee dur saree sodaatan
Waraabisan sodaatan. Isa sodaanneetti hidhannee mana keessa nu taa'ajiin. If we fear the hyena, we didn't tie the hyena in our home, let's say. So he feel very secure with them. They are It is trusting their him. security and they have good connection and relationship with the hyenas. That's why the hyenas do not attack. Dostlar hemen şuradaki binanın içerisinde bir sırtlan var şu anda ve bize doğru bakıyor oradan. Yani siz büyük ihtimalle görmüyorsunuz şu anda. Ama ben bize doğru baktığını görüyorum. Kamerayla gitme dedi. Yani kamerayla gidersen tehlikeli olabilir senin için dedi. Ve tavuklarla yan yanalar. Next to hyena there is chicken. Yeah, I saw chickens. They don't do nothing to chickens. Loonis. There is a cow also. Ah, so hyena don't do nothing to chicken or cow. Yeah, because he have his own meal. Hiika haabo. Şu kafesteki sırtlanın yanına doğru bir ilerleyeceğim ben. Iya karatuun Ama onko. kamerayı getirme dedi. Uf, abi devasa bir şey ya. Şuradan. Oo, nasıl bakıyor? Oğlum çok büyük ya. Çok büyük var ya. It's really big. Really big one. Kameraya gitme. Tepki gösteriyorlar dedi. He is a male hyena. Male. Male, yeah. Erkek sırtlanmış. How many kilo they are like? Their weight like 100 something or less? Yes, it can be. Not 100 or 80, 90. 80-90 kilo one of them. Yeah. Bir tanesi 70-80 kiloymuş aşağı yukarı. 100 kiloya kadar olabilir diyor. Of. Yeah. Really strange. Yeah. Böyle big. Çok acayip bir deneyim oldu ya. Yusuf amcayla konuşmak, tanışmak burada. Şuradan bir çıkalım dostlar. Beni tanıyorlar, beni hissediyorlar diyor ve sırtlan besliyor yani adam evinde gördünüz. Etrafta çocuklar geziniyor, torunları var küçücük. 1-2 yaşında bir adam. Gerçekten orada besliyor. Sırtlan bizi izliyordu ya. Yani Yusuf amcaya bakıyor, onun yüzüne bakıyordu resmen sırtlan. Abi çok ilginç bir deneyim oldu. Gerçekten şu anda artık yavaştan hava kararmaya başladı. Gün batımı geliyor. Bakın çocuklar etrafta ve şurada adam evde sırtlan besliyor yani. Sırtlanlar benim onu almama izin veriyorlar dedi. Yani bana müsaade ettiler onu almama sırtlanlar dedi beni tanıdıkları için. İnanılmaz bir şey ya gerçekten. 50 yıldır sırtlanları besleyen birisi dostlar. Ve şu anda evinde dahi besliyor. Gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Yani Yusuf amcayla tanışmak burada, konuşmak. Aradan geçen 1-2 saatlik sürenin ardından sonunda artık sırtlanları besleyeceğimiz an gelmişti. Sırtlanların besleneceği alana ulaşmamızla birlikte aslında sırtlanların birbirleriyle kavga etmesini ve onların ürpertici seslerini duyuyoruz. Ara ara çığlık atıyorlar. Bakın. Sesleri geliyordur herhalde şu anda sırtlanların. Of abi kaç tane geldi? Yok artık ya. Ve dostlar aradan saatler geçti. Etraf şu anda bayağı bir kalabalık. Bayağı bir insan burada sırtlanları beslemek için geldi. Hemen şurada etler var. Hatta bir yaklaşalım. Bakın burada etleri kesiyorlar sırtlanlar için. Arkaya bak. Selamla. Bak hemen arkasında oturuyor. Bunlar abimizin çalışanları. Bak orada kızdılar şu anda. Selamla. Bakar mısın arkada bizi seyrediyor ve kediler de burada yiyor. The cats. Bak kediler de burada yiyor.
Bak şuraya bak. Hemen sabah evine gittiğimiz Yusuf amcanın yanında insanlar var ve sırtlanlar dibinde oturuyorlar. Bak ağzından yedi adamı şu anda. Yaklaşabiliyorsunuz dostlar istediğiniz kadar. Bak korktu şu an biz yaklaşınca. Yusuf amcayı hatırlıyorsunuz. Abi çok acayip bir manzara. Bak ağzından nasıl yiyor. Oo, kavga ettiler lan. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Oo. Ben böyle bir şey görmedim abi hayatımda. Ben böyle bir şey görmedim. Ne kadar rahatlar. Baksana bak gittiler. Bak gündüz indiğimiz yer bizim burası. Bak. Normal number. Bak şurası bizim gündüz gittiğimiz yer. Bu tarafa geçmeyin diye uyarıyor Yusuf amca. Selamla. O tarafa geçmeyin diyor. Bak uyardı bizi. Gitmeyin diyor oraya. Şurası ya bakın. Gündüz bizim gittiğimiz yer. Bak hepsi oradalar şu anda. Çok fena. Ve bakar mısınız arkaya kaç tane var? Bakın şu anda ne kadar yakınımda. Herkes burada fotoğraf video çekiyor etrafında dostlar ve oğlum yanıma geldi ya korkuyorum. Dostlar bakar mısınız? Bak hemen yanımda insanların. Şu an tam olarak yanımızda. Bakar mısınız? Az önce kavga ediyorlardı ya resmen. Kavga ediyorlardı. Abi elindeki bıçakla savuşturdu. En son baş edemedi et verdi lokma. Bak geldi yine. Bak bir tane daha geliyor. Okay. Yanımızda kemiği nasıl yiyor bakın. Bak yemedi kemiği. Ete alışmışlar, kemiği birçoğu bırakıyor. Şimdi dostlar geçtik buraya ve Abbas'la beraber besleyeceğiz. Like this. Oo. Oh. Abbas Yusuf amcanın oğlu. O da bu işi yapıyor. Hey. TikTok. Oo. Oo. Şunu ucundan tutayım ben. Oğlum. Here. Oğlum. Abi. Oğlum şimdi korktum işte. Eyvah. Sırtıma çıkartacak şu anda sırtlarını ama. Oğlum ne kadar güçlü. Ne kadar güçlü var ya. Oğlum o. Of. Kemik sesini duydum. Thank you my brother. Thank you so much. Okay. And okay. Thank you so much brother. Borracho, foto, tato. Buraço. Şu anda kesildiler artık karınları doydu gel. Artık gelmiyorlar. Ama rahat. Hayvanların o sıcaklığını hissediyorsunuz. Gerçekten sıcaklar, iyiler. Gel. Gel. Bak nasıl bakıyor bana.
Take it. Sevmedi. Aa, Vivu aracı. seçiyorlar ha. Borracho. Borracho. Abi tiga. Sevmedi eti. Eti de beğenmiyorlar ha. Borracho. Okay. Oha. Thank you brother. Ambur da geçti şimdi. Ambur'un cesaretine hayranım ya. Bakar mısınız ne kadar mutlu. Oh. Aklı gitti kızın. Okay. Oh, dambobe. Dambo. Hey! What to go? Borracho. Aizo. Uriga. Oh. Ato. Hayatımın en farklı deneyimlerinden bir tanesi oldu dostlar. Yani gerçekten güzeldi. Ne diyeyim? Bir sonraki videoda görüşürüz. Parça parça çektim bölümleri. Siz bütün izleyeceksiniz büyük ihtimalle ama daha az önce böyle sırtlan o çubuktan et veriyordum. Ya aşırı güçlü hayvanlar, gerçekten çok güçlüler. Ve şaşırmamak elde değil. Dostlar güzel bir video oldu. Çok emek verdik. 14 saat yol geldik buraya kadar Addis Ababa'dan. Ve gerçekten yorgun halimle videoyu çekmeye çalıştım. Size bu şehri anlatmaya ve sizi sırtlan adamla tanıştırmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi esirgemeyin dostlar. Çok iyi bakın kendinize tekrardan. Bana iyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.